Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nihal Özsoy. Bugün sizlerle bu sevimli uyku arkadaşı ahtapotumuzu öreceğiz. Amigurumi'ye yeni başlayan arkadaşlarım için de çok rahatlıkla örebileceği bir tarif oldu. Hatta hiçbir dikiş işlemi uygulamadığım için çok rahatlıkla örebilirler. Ahtapotumuzu örmeye ilk olarak kollarından başlayacağız. Ben 8 adet kol ördüm. Siz dilerseniz daha az kol, daha fazla kol da örebilirsiniz. Daha sonra alt tabanımızı öreceğiz. Kafamızı da ördükten sonra hem alt tabanımızı hem kafamızı alarak birlikte örmeye devam edeceğiz. Ve böylelikle hiçbir dikiş işlemi uygulamamış olacağız. Uyku arkadaşı ahtapotumuzu bebeklerin en çok tercih ettiği uyku arkadaşlarından bir tanesi. Kollarımızın lüle oluşu anne karnında kordon hissiyatı verdiği için bebeklerin kendini güvende hissetmelerini sağlar. Ayrıca bu dönemde kolik sancıları çok olduğu için titreşimli nesneleri çok severler. Ben bir tane ahtapotumuzun içerisine titreşim aparatı yerleştirdim. Bu şekilde bebeklerimiz kendilerini huzurlu hissederler. Videomuzda titreşim aparatını nasıl yerleştirdiğimizi anlatacağım. Ayrıca illa uyku arkadaşı olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Kafasına anahtarlık aparatı takıp anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca zincir çekerek kordon yapıp araba süsü olarak da kullanabilirsiniz. Ve böylelikle renk renk ahtapotlar örebilirsiniz. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kullandığım malzemeler Peria Baby Soft. Ben ince kalınlıkta pamuklu iplik tercih ettim. Siz dilerseniz istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz marka pamuklu iplik kullanabilirsiniz. Ahtapotumuz için 50 gram yani bir yumak ip yeterli oldu. Hatta birlikte bakalım, 50 gramı 140 metre içermekte. %50'si akrilik, %50'si koton. 2 milim yün tığı, boncuk silikon elyaf ve isteğinize bağlı titreşim aparatı kullanabilirsiniz. Ahtapotumuzu yapmaya ilk kollardan başlıyoruz. Kolumuza başlamadan önce biraz uzun ip bırakalım. Kolumuzu tabana sabitlememizde bu ip bize kolaylık sağlayacak. Şimdi zincir çekmeye başlayacağız. İpimizi parmağımıza doluyorum. Daha sonra işaret parmağımızla ipimizi kıvırıyorum. Ve bu şekilde çapraz bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi tığımızı halkanın içerisinden geçirip üzerine ip alıp halkadan çıkartıyorum. Ve aşağıda kalan ipimizi çekiyorum. Böylelikle zincirimize başlamadan önceki ilk düğümümüzü atmış olduk. Şimdi 70 adet zincir çekeceğiz. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve içinden çıkarttık. Aynı şekilde 70 adet zincir çekelim. 70 adet zincirimizi çektik. Şimdi geri dönüyoruz ve ikinci ilmekten itibaren örmeye devam edeceğiz. Her ilmeğin içerisine çift ikili trabzan yapacağız. Tığımızın üzerine bir sefer ipimizi doluyoruz ve daha sonra ilmeğimize batıyoruz. Ve tekrar ipimizi dolayıp ilmeğimizden çıkartıyoruz. Ve tığımızın üzerinde 3 ilmek olmuş oluyor. Şimdi tekrardan tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz ve ilk 2 ilmekten tığımızı çıkartıyoruz. Daha sonra tekrar 2 ilmek kaldı tığımızda. Tekrar tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz ve kalan 2 ilmekten de ipimizi çıkartıyoruz. Ve böylelikle ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi aynı deliğin içerisinde bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bu şekilde her ilmeğin içerisine çift ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı yapmayı tamamladık. Şimdi biraz uzun ip bırakıp kesiyoruz. Ve kolumuz böyle görüntü almış olabilir. Bunu elimizle form vererek lüle haline getirebiliriz. Aynı kolumuzdan 7 adet daha örelim. Toplamda 8 adet kolumuz olmuş olacak. Bunları önceden hazır edelim. Daha sonra tabanımızı ördükten sonra tabanımıza ekleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi ahtapotumuzun tabanını yapmaya başlayacağım. İlk olarak sihirli halkamızı oluşturuyoruz. İşaret parmağımla ipimi tutuyorum ve kıvırıyorum.
altta çapraz bir görüntü elde etmiş oldum. Orayı baş parmağımla tutuyorum. Daha sonra tığımı halkanın içerisinden geçiriyorum. Ve üzerine ip alıp halkadan çıkartıyorum. Daha sonra tekrar tığımın üzerine ip alıp tekrar çıkartıyorum. Ve böylelikle sihirli halkamı oluşturmuş oldum. Şimdi sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapalım. Tığımı halkanın içerisinden geçirdim. Üzerine ip alıp çıkartıyorum. Daha sonra tekrar tığımın üzerine ip alıp tığımda kalan 2 ilmeğin içerisinden çıkartıyorum. Ve böylelikle sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi aynı sık iğneden 5 adet daha yapacağız. Ve toplamda 6 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Altı adet sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradaki ipi çıkartıyorum. Ve sihirli halkamı kapatmadan önce titreşim aparatını takmak isteyen arkadaşlarım için örgümü ters çeviriyorum. Ve daha sonra titreşim aparatını alıyorum. Çekme kısmı altta kalacak şekilde halkamın içerisinden geçiriyorum. Ve daha sonra örgümü çeviriyorum. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Titreşim aparatı takmayan arkadaşlarım da aynı şekilde sihirli halkamızı kapatabilirler. Daha sonra sihirli halkamı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Şurada görünen ilk ilmeğimizin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve daha sonra üzerine ip dolayıp sık iğnenin içerisinden geçirdim. Ve daha sonra tığımın üzerinde görünen ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Ve böylelikle ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oldum. Ve birinci sıramız da tamamlanmış oldu. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız. Şimdi bir sık iğnemizi ördük. Arttırma işlemini birlikte yapalım. Yanındaki sık iğnemizin içerisine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve böylelikle arttırma işlemini de yapmış olduk. Aynı şekilde bir sık iğne örüp bir arttırma işlemini sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 5. sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Ve böylelikle tabanımız tamamlanmış oldu. Daha sonra arkada kalan bu ipimizi sıkıca çekiyoruz. Ve düğüm atarak birleştiriyoruz. Ve daha sonra kesiyoruz. Daha önce hazırlamış olduğumuz 8 kolumuzu tabanımıza sabitleyeceğiz. Kolumuzda 2 tane uzun ipimiz oldu. Şimdi de hiçbir dikiş işlemi uygulamadan tabanımıza yerleştirmiş olacağız. Tabanımızı ters çeviriyoruz. Ve tabanımızın çevresine istediğimiz aralıklarla kollarımızı yerleştirebiliriz. Bir ilmeğin arasından tığımızı geçiriyoruz. Ve birinci ipimizi çıkartıyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeğin içerisinden de tığımızı geçiriyoruz. İkinci ipimizi de çıkartıyoruz. Daha sonra bunları düğüm yaparak birleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken unsur ipimizi sıkı bir şekilde düğüm yapmak. İyice sıkılaştırıyoruz çıkmaması adına. Şöyle ikisini birlikte alarak da bir düğüm yapalım.
sıkıca çekiyoruz. Daha sonra tekrardan tığımızı ilmeğin arasından geçirdik. Birinci ipimizi çıkartıyoruz. Tekrar yanından tığımızı geçirdik. İkinci ipimizi de çıkartıyoruz. Bunu da sıkı bir şekilde düğüm atıyoruz. Daha sonra iki kolumuzun iplerini birleştirebiliriz. Daha sıkı olmuş olabilir. Ve kollarımızın çıkma olanağı kalkar ortadan. İyice sıkıştığından emin olduğumuz zaman iplerimizi artık kesebiliriz. Aynı şekilde diğer kalan 6 kolumuzu da tabanımıza sabitleyelim. Kollarımızı da bu şekilde tabanımıza sabitlemiş olduk. Şimdi kafamızı yapmaya geçebiliriz. Şimdi kafamızı yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve böylelikle birinci sıramız tamamlanmış oldu. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sırada bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 5. sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. 6. sıramızda 4 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. 7. sıramızda 5 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşmış olacağız. 8. sıramızda 6 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşmış olacağız. 9. sırada 7 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 54 sık iğneye ulaşmış olacağız. 9. sıramızı da tamamladık. Şimdi 10. ve 20. sıralar dahil olmak üzere 11 sıra boyunca 54 sık iğne örüyoruz. 11 sıra boyunca 54 sık iğnemizi ördük. Şimdi 21. sırada 7 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapacağız. Yedi sık iğnemizi ördük. Şimdi birlikte azaltma işlemimizi yapalım. Yanındaki sık iğnenin ön lobundan tığımızı alıyoruz. Ve daha sonra diğer sık iğnenin ön lobundan tığımızı alıyoruz. Ve daha sonra tığımızın üzerine ipi dolayıp aldığımız ön lobların içerisinden çıkartıyoruz. Daha sonra tekrar tığımıza ipi dolayıp çıkartıyoruz. Ve böylelikle azaltma işlemimizi yapmış olduk.
Şimdi 7 sık iğne örüp bir azaltma işlemini sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşmış olacağız. 22. sırada hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 48 sık iğne örüyoruz. 23. sırada 6 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşmış olacağız. 24. sıramızda 5 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. 25. sıramızda 4 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşmış olacağız ve artık kafamızı da tamamen bitirmiş olacağız. İpimizi koparmayalım. Tabanımızla birlikte örmeye devam edeceğiz. Bu sıranın sonunda kafamızı doldurabiliriz. 25. sıramızı da tamamladık. Ben de kafamızı biraz doldurdum. Kafamızdaki ipimizi koparmadık çünkü tabanımızla birlikte örmeye devam edeceğiz. Titreşim aparatı takmak isteyen arkadaşlarım ortada biraz boşluk bırakırlarsa aparatı yerleştirmek daha kolaylaşır. Daha sonra kenarlarından doldurmaya devam edebilirsiniz. Şimdi tabanımızı nasıl yerleştireceğiz onu anlatacağım. Kollarımız aşağıda kalacak. Düğüm yaptığımız kısım kafamızın içerisine girecek. Tığımıza ipimizi geçiriyoruz. Kafamızda 30 sık iğne, tabanımızda da 30 sık iğne kaldığı için 30 sık iğne yardımıyla tabanımızı birleştirmiş olacağız. İlk önce kafamıza batıyoruz. Daha sonra tabanımıza batıyoruz ve birlikte sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Bir kafamıza batıyoruz. Bir tabanımıza batıyoruz ve birlikte sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde devam ederek 30 sık iğne yardımıyla birleştirmiş olacağız. Birleştirme işlemimizi tamamlamadan önce kafamıza birazcık daha boncuk silikon elyafla dolduralım. Ve böylelikle boşluklarda kalmamış olur. Birleştirme işlemini yaparken ilmeklerin karşılıklı gelmesine de dikkat edelim. Tabanımızla kafamızı birleştirmiş olduk. Şimdi ahtapotumuzun yakasını yapmaya başlayacağız. 2 adet zincir çekiyoruz. Ve aynı deliğin içerisine 2 adet ikili trabzan yapacağız. İlk ikili trabzanımızı birlikte yapalım. Tığımızın üzerine ipimizi doladık. Aynı deliğin içerisine batıyoruz. Ve ipimizi alıp çıkartıyoruz. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmek kalmış oldu. Tekrardan tığımızı ipimizi dolayıp ilk 2 ilmekten geçiriyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi alıp kalan 2 ilmeğin içerisinden de geçiriyoruz. Ve böylelikle birinci ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapalım. Şimdi yanındaki ilmeğin içerisine de 2 tane ikili trabzan yapacağız. Daha sonra yanındaki ilmeğin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeğe de bir sık iğne yapıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı deliğin içerisine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki ilmeğin içerisine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz.
tekrar yanındaki ilmeğe de sık iğne yapıyoruz. Diğer yanındaki ilmeğe de bir sık iğne yapıyoruz. Ve 2 adet zincir çekiyoruz. Bu döngü içerisinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Böylelikle yakamızı da tamamlamış olduk. İpimizi çıkartıp kesiyoruz. Şimdi gözlerimizi işlemeye başlayacağız. İlk önce gözlerimizi nereye işleyeceğimizin yerini belirtelim. Başlama noktasını arkaya alıyoruz ve 15. 16. sıralar arasına ortalayarak bir işaretleyici yerleştiriyoruz. Siyah ipimizi katlarına ayırıyoruz ve tek katını kullanıyoruz. Şimdi işaretlediğimiz yerin yanından 1-2 ilmek sayıyoruz. Ve herhangi bir noktadan ikinci ilmeğin içerisine batıyoruz. Ve daha sonra battığımız yerden 6 ilmek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam hizasına değil de bir sıra altına batıyoruz. Ve bir sıra üstünden çaprazdan çıkıyoruz. Daha sonra geri dönüp aynı yere batıyoruz. Ve 2 ilmek ilerisinden çıkıyoruz. Tekrar geri dönüp aynı yere batıyoruz. Bu sefer alt çaprazdan çıkıyoruz. Ve tekrar geri dönüp aynı yere batıyoruz. Diğer gözümüzü de aynı şekilde ikinci ilmekten çıkartıyoruz. Bu şekilde birinci gözümüzü tamamlamış olduk. Ben ikinci gözümüzü de aynı şekilde işledim. Böylelikle gözlerimizin işlemesi tamamlanmış oldu. Şimdi burnumuzu işleyeceğiz. Gözümüzden 2 sıra aşağıya tam 2 gözümüzü ortalayarak bir işaretleyici yerleştiriyoruz. Ve turuncu ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Herhangi bir noktadan batıyoruz ve işaretleyicimizden bir ilmek atlayarak ipimizi çıkartıyoruz. Daha sonra işaretleyicimizden bir ilmek sonrasından çıkıyoruz. Ve aynı şekilde birkaç kez ipimizi geçiriyoruz. Ve böylelikle burnumuzu da tamamlamış olduk. Böylelikle uykucu ahtapotumuzu da tamamlamış olduk. Siz de renk renk uykucu ahtapotlar örebilirsiniz. İster anahtarlık, ister araba süsü olarak da örebilirsiniz. Benimle birlikte buraya kadar severek ördüyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız size geri dönüş sağlayacağız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.